Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış ayının gelmesiyle orkidelerde nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Kış ayına çiçeksiz giren orkideleri yeniden canlandırabiliriz. Kışında orkidelere doğal gübreler vererek orkidenin çiçek dalı çıkarmasını destekleyebilirsiniz. Sizlere 3 farklı metot göstereceğim. Hemen orkideler için beraber doğal bir gübre hazırlayacağız. Bunun için ihtiyacım olan bir kase dolusu su ve sodyum bikarbonat. Bunu bir çay kaşığı kadar bir suyun içerisine koyuyorum. Karbonat özellikle sebze ve meyveleri kimyasallardan dezenfekte etmek için çok işe yarar. İyice erittikten sonra bu suyun içerisine bugün kullanacağımız gübreyi ekleyeceğim. Mandalina kabukları kullanacağım. Fakat bildiğiniz üzere sebze ve meyvelerin kabuklarında bal mumu ve zararlı kimyasallar olduğu için bunlardan arındırmak istiyorum. 30 dakika karbonatlı suyun içerisinde mandalinaları bekleteceğim. ...30 dakika beklettikten sonra iyice bu suda yıkayıp bunu arındırıyorum. Sizler bunu bir sünger yardımı ile de yapabilirsiniz. Mandalina kabuklarına ihtiyacım var. Bu yüzden kabukları soyuyorum. Kabukları ince ince dilimlere ayıracağım. Bu işlem özellikle doğal gübrelerde kabuk içerisindeki vitaminlerin daha hızlı suya geçmesine yardımcı olur. Mandalina kabuklarında bol miktarda C vitamini vardır ve bu bitkilerde özellikle kök gelişimi, yaprak gelişimini hızlandırır. Mandalina kabuklarını doğradım. Şimdi diğer gübre tarifine geçelim. Eğer kanalıma halen abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için mutlaka zil sesini de açık konuma getirin. Hemen ikinci tarifimize geçelim. Diğer kullanacağımız ise yumurta kabukları. Yine yumurta kabuğunun da içerisinin temiz olması gerekiyor. Bunları ben daha önceden yıkayıp kurutmuştum. Güneşte kurutabilirsiniz. Bakın bu şekilde ufalanıyor. Şimdi biraz yumurta kabuğunu toz haline getireceğim. Yumurta kabuklarını toz haline getirdim. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Boş bir cam şişenin içerisine ufaladığım yumurta kabuklarını koyuyorum. Üzerine 300 ml kaynar su koyacağım. Ve bunu soğuması için bir yarım saat dinlendireceğim. Yumurta kabuğu suyum soğudu. Bu suyun üzerine tekrar çeşme suyu
kullanıyorum. Çeşme suyu dinlenmiş bir su, arıtma suyu da olabilir. Toplamda 2 litrelik bir su elde ediyoruz. Kavanoz 2 litrelik. Bakın üzerine bu şekilde suyu ekledim ve şimdi daha önceden doğradığım mandalina kabuklarını da bu suyun içerisine ekliyorum. Böylelikle yumurta kabuğu içerisindeki bol miktardaki kalsiyum ile mandalina kabuğundaki C vitamin birleşerek çok güçlü bir gübre oluşumuna yardımcı olacak. Bu gübrenin ağzını kapatarak serin bir yerde 24 saat bekleteceğiz. Saat beklettiğim gübremi süzdüm ve şimdi bir püskürtme kabının içerisine de koyuyorum. Çünkü bu gübreyi 3 farklı yöntemiyle kullanacağız ve sizlerle bu yöntemleri de paylaşacağım. Birinci adıma geçelim. Birinci adımda orkide yapraklarının daha canlı ve parlak olabilmesi için orkidenin yapraklarına hem üstten hem de alttan hazırladığım gübreyi sıkıyorum. Bu gübre sayesinde orkideniz daha canlı olacaktır. Bunu üst kökleri de sıkabilirsiniz. Ve özellikle bu işlemi uygularken yaprak aralarına su birikmemesi için mutlaka bir pamuk ile fazla biriken suyu almasına yardımcı olun. Ve bunu bütün orkidelerime uygulayacağım. Bu işlemi bütün yapraklara uyguladıktan sonra orkideyi bu şekilde en az 1 saat bırakıyorum dinlenmeye ve böylelikle üzerindeki gübre desteğini sağlayacak. Bir saat bu şekilde beklettiğim orkidelerimin yapraklarını temiz bir pamuk ile siliyorum. Özellikle kış ayında olduğumuz için orkidenin bu tarz uygulamalarda saatlerce ıslak kalmaması gerekiyor. Evde orkide büyütüyorsanız mutlaka bu püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bütün orkide yapraklarımı şimdi pamuk ile kurutacağım. Sizlerle orkidelerimin gelişimlerini de paylaşıyorum.
Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olarak bana destek verebilirsiniz ve videolarımı sevdiklerinize paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Orkidelerimin tüm gelişimlerini sizlerle paylaştım. Şimdi orkide bakımı için ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda orkidelerin köklerine destek sağlayacağız. Bunun için hazırladığım bu gübreyi, doğal gübremi her bir orkide saksısına en az 8 yemek kaşığı kadar döküyorum. Bu gübreyi orkidelere ayda bir kere dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Bu gübreyi sadece orkidelere değil, evdeki bütün çiçeklerinize, salon çiçeklerine ve yeşil yapraklı bütün bitkilere verebilirsiniz. Özellikle bitkinin kök gelişimini ve yaprak gelişimini hızlandırır. Böylelikle çiçeksiz bitkilerin hızlı bir şekilde çiçek açmasına da yardımcı olur. Ve bu işlemi uyguladıktan sonra sizlerle orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini tekrardan paylaşacağım. Sizlerle orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini paylaşıyorum. Orkideler bu vermiş olduğum gübreler sonucunda hızlı bir şekilde bol bol yeni çiçek dalları çıkardı. Gördüğünüz üzere sadece bir tane değil birden fazla orkide çiçek dalı çıkarabiliyor. Özellikle şu anda kış ayında olduğumuz için mutlaka orkidelerinizi bol ışık alan ve pencereye yakın bir yere de konumlandırın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.